Kilo verme nedir? Kişinin kendi olan kilosunu kaybetmesidir. Aslında bu kadar söylediğim kadar basit değil. Çünkü kilo verirken yağ oranı, kas oranı ve sıvı oranını bilmek gerekir. Bunu bir ölçüm yaptıktan sonra, analizleri yaptıktan sonra yağ, kas ve sıvı analizi yapılır. Bundan sonra kişinin yağ oranı, kas oranı ve sıvı oranına bakılır. Bizim eğitmenler olarak hedefimiz kişiye yağdan kilo kaybettirmektir. Kastan değil. Çünkü kas kaybını istemeyiz. Bu yüzden analizi yaptıktan sonraki süreçte yine antrenman planlaması, beslenme planlaması ve dinlenme planlaması yapılır. Antrenman planlamasında kişinin kilo verebileceği sistemler kullanılabilir. Örneğin HIIT sistemi basit düzeyde olabilir. Veya kardiyo antrenmanları kullanılabilir. Veya fonksiyon antrenmanlar kullanılabilir. Tabii dediğim gibi bunların hepsi kişinin seviyesine ve başlama düzeyine göre yapılır. Daha sonrası kritik nokta beslenmedir. Çünkü günümüzdeki kişiler beslenmelerini çok zor düzenleyebilirler. Teknolojinin gelişmesi, sosyal medya gibi durumlar ve şu anki pandemiden dolayı insanlar çok hareketsiz kaldığı için bunun akabinde çok fazla yemek tüketiyorlar. Ve maalesef tüketilen yemekler de sağlıklı değil. Daha çok sağlıksız, abur cubur dediğimiz, şeker dediğimiz, cips dediğimiz, kol dediğimiz ürünlerdir. Bunlar çünkü insanlara çekici gelir. Aslında tadı güzel olan her şey maalesef insanlara çekici gelir. Örneğin bir hamburgeri düşünebilirsiniz. Bu yüzden bugün boyu yaşantımızda hareketsiz kaldıkça biz kilo almaya mahkum kalıyoruz maalesef. Kilo vermek için aksini yapmamız gerekmekte. Hareket etmemiz gerekiyor. Hareket etmek için ne yapmak lazım? 1. Spor salonuna antrenman yapabilirsiniz. 2. Kendi evinizde antrenman yapabilirsiniz. 3. Dışarıda korunarak normal yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz. Ama yine konunun başına dönecek olursak dediğim 3 sistem var. Antrenman, beslenme ve dinlenme. Antrenman kısmını bireysel veya kendiniz yapabilirsiniz. Beslenme kısmında bazı kritik noktalar var. Örneğin ben yine kendim ve öğrencilerime akşamları saat 7 veya maksimum 8'den sonra beslenmelerini önermiyorum. Nasıl besinler yok? Örneğin katı besinler yok. Karbonhidratlar yok, proteinler yok, yağlar yok. Onun yerine belki bir bitki çayı olabilir. Çok hafif bir belki kuru yemiş olabilir. Buradan yağ alabilirler. Çünkü onların açlıklarını bastıracak seviyeye çekmek lazım. Tabii bu bir süreç. Buna alışmaları biraz zaman alıyor. Hemen şekeri kesmiyoruz. Hemen karbonhidratı kesmiyoruz. Çünkü insanların günlük yaşamlarında aldıkları bir oranlar var. Örneğin şeker oranı var, karbonhidrat oranı var, sıvı oranı var. Bunların hepsini bir anda keserseniz vücut şok etkisi yarattığı için bunu kaldıramayacak ve 3. ve 4. günün sonunda şeker düştüğü için krize girecektir. Örneğin ondan sonra üyelerim bana gece yazacak saat 12'de 1'de hocam ben tatlı yedim. Neden yediniz? Çünkü 3-4 gün çok fazla şeker tüketmedim. Şeker oranım düştü ve bu sebeple bu açığı kapatmak için de şeker tüketmem gerekti diyebiliriz. Bunun dışında sabah öğünü, kahvaltı öğünü yapabilirler. Örneğin çok basit ürünler, yumurta veya yulafla tüketebilirler. Öğle ve akşam öğünlerinde ise salata, sebze yemekleri, protein için et ürünleri, eğer veganlarsa veya pesketeryansa vegan proteini tüketebilirler. Bunların hepsinin planlamasını kendileri veya bizler eşliğinde yapabilirler. Yine ara öğünlerde isterlerse meyve, onun dışında belli olan da kuru yemiş ve bitki çayları, kahve, çay tüketebilirler. Tabii bunların önemli noktası hepsinin bir oranı var. Hepsinin bir gramajı var. Herkesin kişiye özel bir oranlaması var. Bütün bunları doğru yaptığı takdirde ve tabii ki dinlenme de önemli. Kişi bu beslenme ürünlerini nasıl belirleyebilir? Kendine göre en basit oranda kalori hesabı yapabilir. Fakat bu değişkenlik gösterebilir. Örneğin kendi yaşını, kilosunu hesaplama yöntemleri var. Hesaplayarak kalorisini ortaya çıkarabilir. Daha sonra yine internetten baktığı zaman ürünlerin kalorilerini bulabilir. Kalori açığı yarattığı zaman kilo verme işlemi gerçekleşir. Fakat burada bir sorun var. Kalori açığıyla kilo vermek pek efektif olmayabilir. Çünkü siz detaylı bir test yaptırmadığınız takdirde kas, yağ, sıvı nereden kaybettiğinizi bilemezsiniz. Bu yüzden dediğim gibi kas kazanımı önemli, yağ kaybetmek bizim için daha da önemli. Bu sebeple yağ kaybetmek için bir analiz sonucunda, bir test sonucunda besinlerinizi düzenleyebilirsiniz. Kendiniz evde veya internet ortamında bazı testler uygulayarak internetten veya kalori hesabı yaparak kilo kontrolünü yapabilirsiniz. Örneğin 70 kilosunuz, 65'e düştünüz. Fakat hala karın bölgenizde, kalça bölgenizde yağ oranı fazla. Tartıya baktığınızda kilo vermişsiniz. Fakat fiziğinize baktığınızda aslında fiziğiniz aynı duruyor. Burada bir terslik olabilir. Bunu çözmek için de bir yağ kas analizi yaptığınız zaman hangi oranda, nereden verdiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Dediğim gibi kendiniz de bunu takip etmek için basit bir şekilde internetten bazı testler uygulayıp yine kalori miktarını hesaplayıp kalori açığı yaratıp belli bir oranda, belli bir düzeye kadar kilo verebilirsiniz. Bazı insanlar evlerinde kendileri diyet yaparak kilo vermek istiyorlar. Fakat bu diyetler ne kadar efektif, ne kadar sonuç verebiliyor? Çok efektif olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Çünkü verdiğiniz kilo 2-3 kilo olabilir, 4-5 kilo olabilir, tekrar alabilirsiniz. Evde çünkü yapabileceğiniz kilo verme olarak sadece diyet yapabilirsiniz. Öğünlerinizi ayarlayabilirsiniz. Diyeti nasıl yaparsınız? Diyetisyene gidebilirsiniz.
İnternetten diyetisyen bulabilirsiniz, internet programları uygulayabilirsiniz. Fakat bunlar diyetisyen haricindekiler kişiye özel olmadığı için çok efektif olduğunu düşünmüyorum. Yani evde kilo vermek, hareketsiz bir kere yaşamda kilo vermek çok makul ve mantıklı değil maalesef. Çünkü kiloyu nasıl verirsiniz? Kilo vermek nedir? Bir de insan neden kilo alır? Hareketsiz kalır, hareketsiz yaşam olur. Fazla besin tükettiği için kilo alımı gerçekleşir. Evde kendi imkanlarınızla kilo verebilirsiniz. Bu dediğim gibi olabilir. Bir sistem kurabilirsiniz kendinize ama diyet yapabilirsiniz. Çünkü hayatınızda spor olmayacak. Kilo vermek istediğiniz bölge neresi? Karın ve göbek bölgesi. Fakat siz karından kilo vermediniz. Bacaklarınızdan, kollarınızdan kilo verdiniz. Burada durup düşünmeniz lazım. Neden? Çünkü siz sadece besinlerinizi kısarak vücudunuzdaki fazla suyu ödeme atmış olabilirsiniz. Yine vücudunuzdan kas veya kaybetmiş olabilirsiniz. Fakat sizin istediğiniz bölge neresi? Örneğin karın, kalça, basen, kol bölgeleri. Bunun için mutlaka egzersiz ve antrenman şart. Çünkü o bölgedeki kas grubunu çalıştırıp o bölgedeki yağ grubunu uyarmanız lazım ve o bölgeden yağ kaybetmeniz için bütün genel anlamda bir antrenman yapmanız gerekli. Eğer antrenman yapmazsanız, evde kendi imkanınızla diyet yaparsanız istediğiniz gibi kilo veremezsiniz, sonuç alamazsınız. Sonuç alabilir misiniz? Evet, ama o aklınızdaki fit görüntü veya sağlıklı görüntüye kavuşamazsınız. Örneğin evde yine kilo veren bazı üyelerim var. Öncelikli yaşamlarında sadece diyet yaparak kilo veren üyelerim var. Fakat onlar geldiklerinde şöyle bir problemle karşılaştık. Karın bölgesinde örneğin kilo vermiş fakat deride bir sarkma var. Yine kol bölgesinde kilo verim var fakat yine bir sarkma var. Bu sarkmalar için bir doktorla görüşebilir veya spor ve antrenman yaparak belli bir noktaya kadar onları düzenleyebilirsiniz. Vücudunuzda belli bölgelerde sarkmalar olabilir. Örneğin karın bölgesi, kol bölgesi. Bunları kaybetmek için antrenman yapmanız, düzenli beslenmeniz, düzenli uyumanız şart ve sarkmanız eğer ileri dereceyse bir doktora görünmeniz gerekiyor.